Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yuvarlak yastığı yapacağız. Daha önce tek parça olan yastığın tarifini paylaşmıştım. Sonra motifli olarak paylaşmıştım. Şimdi de yuvarlak olanın tarifini paylaşıyorum. Yapılışı çok kolay. Videoyu izlediğinizde bunu ben mi yaptım? Kendinize inanamayacaksınız. Yapılışı o kadar kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Yastığım 35 santim çapında. Hazır yuvarlak yastık kullandım. İpim %100 koton. Sarı kısma yaklaşık 40 metre kadar ip gitti. Beyaz kısma da yaklaşık 300 metre kadar ip gitti. Bunu isterseniz kenarlara da pompon takabilirsiniz. Ben sade bıraktım. Kanalıma abone olmak, beğeni yapmak, yorum yapmak tamamen ücretsiz. Beğen ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bu şekilde 2 milimetre kalınlığında koton ip kullandım. Yurt dışında yaşıyorum. Bunları Hobby Lobby mağazasından alıyorum iplerimi. Koton iplerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Çiçeğe sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi bu iki parmağımın arasında sıkıştırıp işaret parmağımın oradan çeviriyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Ben sadece ipin gelişini ayarlayabilmek için bu şekilde yapıyorum. Ama normalde parmağınıza sarıp sihirli halkada yapabilirsiniz. Ben bunu hiç parmağıma ip dolamadan buradan gelişini ayarlayabilmek için yapıyorum. Sihirli halka yaparken orta parmağımın önden arkaya doğru bir tur sarıyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu sardığım ipin altından beri ipimi alıyorum. Bakın şöyleydi. Bir tur çevirerek bir sık iğne yaparak ipimi burada sabitleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. İlk yaparken 1 yapmıştım. Şimdi 2 ve 3. 3 zincir yaparak başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. 1 2 3 4. Toplamda bu halkanın içine 24 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 4 5 6. Bu şekilde toplamda 24 trabzan yapalım. Toplamda 24 tane trabzan yaptım. Halkamı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. İyice kapanana kadar sıkıyorum. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak ipimi de bunun üstüne doluyorum. Sıramı birleştiriyorum. İlk sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu ilk trabzan, yani zincir yaptığım yerin arkasından beri bir sık iğne yapıyorum. Normal bir sık iğne. Arada 2 zincir, 2 trabzan atlıyorum. 1 2 3. trabzanın arkasından beri tekrar bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 2 zincir, 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzanın arkasından bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda böyle 8 tane olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncuyu yapacağım. 2 zincir, bakın burada 2 trabzan atlamıştık. Üçüncüsü bu. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu sık iğne yerine çekiyorum. Şimdi bu boşluklara trabzan yapmaya başlayacağız. Bu zincirlerin içine tığımı doluyorum. İlk çakma trabzan yapıyorum bu boşluğun içinde. Tığımı doladım. Normal trabzan yapar gibi ipi aldım. Üçünü birlikte yapıyorum. 2 seferde çekmiyorum. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Boşluktan ipi alıyorum. İlk önce ikisini, sonra diğer ikisini normal trabzan yapıyorum. Tekrar normal trabzan yapıyorum bir tane daha. 2 seferde çekiyorum. Bir sık iğne, bir çakma trabzan, 2 normal trabzan. Şimdi tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Normal trabzan yapar gibi üçünü birlikte yapıyorum. En son bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak normal bir sık iğne yapıyoruz.
İlk başlarken çektiğimiz bir zincir, bu sık iğne yerine. Şimdi yeni boşluğa başlıyoruz. Bir çakma trabzan. Yani üçünü birlikte yapıyoruz. 2 tane normal ikili trabzan yapıyoruz. Bir, tekrar normal trabzan, 2 seferde çektiğimiz. Şimdi tekrar bir çakma trabzan yapıyoruz boşlukta. Sık iğneyi diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir sefer daha göstereyim. Sıradaki boşluğa başlıyoruz. İlk önce çakma trabzan, 2 normal trabzan, 1, 2. Şimdi tekrar bir çakma trabzan boşluğun içinde. En son bu sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün boşlukları yapıyoruz. Bu şekilde toplam 8 yaprak oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu yaprağın çakma trabzanını yaptım. Bu ilk zincir çektiğim yere batarak sıramı birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi yeni yaprak yapabilmek için burada çektiğimiz zincirlerden yapacağız. Burada diğer sırayı yaparken bu zincirlerin orada bir sık iğne yapmıştık. O sık iğnelerin tepesine bakın, bu sıradaki son sıradaki değil. Ondan önceki sırada zincirleri yaparken bakın trabzanın arkasından beri bir sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin tepesinden beri bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Tekrar bakın burada trabzanın üzerinde, trabzanın arkasından beri bir sık iğne yapmıştık. Bu sırayı yaparken o sık iğnenin tepesine batmıştık. Şimdi aynı yere batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bir sık iğne. Bu şekilde zincir arkada kalıyor. 3 zincir. Aynı bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın zincir arkada oluyor. 3 zincir. Bir önceki sıradaki sık iğnenin tepesine batarak normal sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bütün yaprakların arkasını sıra sonuna kadar sık iğnelerin tepesine batarak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zinciri de çektim. Burada sık iğne olarak başladığım yerin tepesine batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Bu ilmeğin içinden geçirerek iz sürme yaparak burada birleştiriyorum. Bu şekilde ikinci yaprağın da başlangıç kısmını başlamış oluyoruz. Bu sırada da aynı bir zincir çekerek sık iğne yerine bir zincir çekiyorum. Yaprak yapmaya başlıyoruz. İlk çakma trabzan yapıyoruz. Burada arada normal 2 trabzan yapmıştık. Şimdi bu arada toplam 3 tane normal ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Biterken de tekrar bir çakma trabzan. Bu sık iğnenin tepesinde bir sık iğne. Diğer sırada zinciri yaparken tekrar bu aynı boşluğa tekrar batacağız. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde bir çakma trabzan. Arada tekrar normal 3 trabzan. 1 2 ve 3. Tekrar biterken bir çakma trabzanla bitiyoruz. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde buradaki yapraklarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son çakma trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım zincirin oradan sıramı birleştiriyorum. Bu sıralarda zincirleri çekerken 2 yapmıştım. Bir zincir çoğaltarak 3 yapmıştım. Bu sırada 4 yapmayacağım. Çünkü 4 yapınca bu arkaya doğru şapka gibi
bükülüyor. O yüzden düz durması için burada 2 zincir çoğaltacağım. Toplamda 5 zincir yapacağım. 1 2 3 4 5. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu diğer sırada yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne. 5 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Zinciri burada 2 zincir çoğalttık ama yaprakları yaparken normal sayıda birer tane trabzan çoğaltarak yapacağız. Bu zincir sayısını değiştirdik ama yaprakta normal sıraya göre devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yaptığım sık iğnenin tepesine batarak sıramı burada birleştiriyorum. Aynı burada tekrar bir zincir çekerek başlıyorum. Çakma trabzan yaparak ilk başlıyorum. Bir çakma trabzan. Arada normal 4 trabzan yapıyoruz ikili. 1 2 3 ve 4. Yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Başlarken bir çakma trabzan. Arada 4 ikili trabzan. 1 2 3 4. Şimdi yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün yaprakların arkasında sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk zincir yaptığım yerden iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu diğer son sırada değil, ondan önceki sırada yaptığımız sık iğnenin tepesinden bir sık iğne yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu yaprakların arkasındaki bu zincirleri çekerken 2 ile başladık. Sonra 3 yaptım. Sonra 5 yaptım. Böyle düz durması için. Şimdiki sırada 6 tane yapacağım. Eğer sizde 6 zincir gergin duruyorsa, böyle dönüyorsa çiçek, o zaman 7 yapabilirsiniz. Bunu kendi ipiniz ve elinizin sıklığına göre buradaki zinciri değiştirebilirsiniz. Ben 6 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Eğer kasma yaparsa, çiçek arkaya doğru dönerse buradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz. 6 zincir çektiğim son yaprağın arkasından beri bu ilk yaptığım sık iğnenin ortasından birleştirerek sıramı birleştiriyorum. Ve yaprak yapmaya başlıyoruz. Bir zincir ilk sık iğne için, yaprağın içinde çakma trabzan yapmaya başlıyorum. Burada ortada normal ikili trabzan 4 tane yapmıştık. Bu yaprakta 5 tane yapıyoruz. Bir çakma trabzandan sonra toplam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Yaprağın sonunda tekrar bir çakma trabzan yapıyoruz. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yaprak işlemi bütün zincirlerin içine yapıyoruz. Bir çakma trabzanla başlıyoruz. Ortada ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Yaprağın içinde son çakma trabzanı yapıyoruz. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim.
Bu ilk yaptığım zincirin içinden beri sıramı birleştiriyorum. Bu zincirin ortasından beri bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada bu sırada 8 zincir çekiyorum kasma olmaması için. 8 zincir çektikten sonra aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bu sık iğnenin oradan bir sık iğne yapıyoruz. 8 zincir, 8 zincir çektikten sonra bu sık iğnenin ortasında bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir, buradaki sık iğnenin oradan bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da 8 zincirle tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yaptığım sık iğnenin içinden beri ipimi buradan geçiriyorum ve sabitliyorum. Bir zincir ilk sık iğne için, çarpma trabzan, arada ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Sırada trabzan yaparken ortadaki trabzanları normal buradaki sıralamaya gidersek burada 2, 3, 4, 5, 6 olacaktı. Ama burası bayağı genişlediği için bu sefer arada 7 tane normal ikili trabzan yapıyorum. Bir çarpma trabzan, ortada 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yaprak biterken de bir çakma trabzan. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne. Tekrar yeni yaprağa çakma trabzan yaparak başlıyoruz. Arada 7 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yaprak biterken de bir çakma trabzan yapıyorum. Sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yaparak bu şekilde bütün yaprakları tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk zincirin içinden ipimi alarak burada sabitleştiriyorum. Şimdi beyaz kısmı başlamak için tekrar bu yaprakların altında yaptığımız zincirden yapmam gerekiyor. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada 9 zincir çekerek yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eğer bu 9 zincir çok kasıyorsa bir zincir çoğaltabilirsiniz. Bu diğer sırada yaptığımız sık iğnenin içinden bir sık iğne yapıyoruz. 9 zincir, bu sık iğnenin içinden bir sık iğne yapıyoruz. 9 zincir, bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu zincirimi de çektim. Bu ilk yaptığım zincirin içinden beri sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sarı kısmı, çiçek kısmı birleştirdik. Şimdi arka parçayı yapmaya başlıyorum. İlk önce bu arka parçayı yapalım. Ondan sonra bu sarı çiçeğin etrafını yapmaya başlayacağız. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Bu sardığım ipin arkasından beri bir zincir yaparak burada sabitleştiriyorum. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Halka içinde toplam 16 tane trabzan yapıyorum. Bu ilk yaptığım zincirle birlikte, yani bunu da trabzan olarak sayıyoruz. Toplamda 16 ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 ve 16. İpimi iyice sıkıyorum. Bu ilk yaptığım zincirin tepesine, yani 3. zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum ve sırasıyla bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapıyorum. Bir, aynı boşluk içinde bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir, aynı boşluk içinde bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yaptım. Bu ilk yaptığımın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Bu sırada bir tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift ne demek? Bir trabzanın üzerine 2 tane, bir trabzanın üzerine 1 tane yapıyoruz. 3 zincir. Bu sırada ilk olarak çift olarak başlayacağım. Yani bir trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Yani sadece bir tane trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine çift, yani 2 tane trabzan yapıyorum aynı boşlukta. Şimdi bir tek, yani trabzanın tepesine sadece bir tane. Bir çift, aynı boşlukta 2 trabzan. Sıradaki trabzanın tepesinde bir tek, yani bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada çift olarak başlamıştım. Sonuncu trabzanın tepesine batarak da tek olarak bitiriyorum. Sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Şimdi bu sırada da 2 tek bir çift, yani 2 tane trabzanın üzerine birer tane yapacağım. Bir tane trabzanın üzerine 2 tane yapacağım. Şimdi hep çoğaltma yerleri hep aynı yere denk gelmesin diye. Şimdi bu bir tek, bu ikinci tek, ikinci trabzanın üzerine yaptım. Şimdi bunun üzerine de çift yapacağım. Yani 2 trabzan yapacağım aynı trabzanın üstüne. Sıradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Yani bir tek. Sıradaki trabzanın üzerine bir tane yapıyorum. İkinci tek. Üçüncüyü çift yapıyorum. Yani aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 2 tane tek yapacağım. Yani 2 tane trabzanın üzerine birer tane trabzan yapacağım. Bir. İkinci trabzanın üzerine de bir tane. Üçüncü trabzanın üzerine 2 tane. 1 ve 2. Bu sırayı da bu şekilde 2 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 2 tek olarak başlamıştık. Bir çift olarak bitirmemiz gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 tek olarak başlamıştım. Sonuncu trabzanı da çift olarak bitiriyorum. Yani 1, aynı boşlukta 2. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Her sırada bu çoğaltma yerlerini değiştiriyoruz ki bu şekilde güzel yuvarlak olsun. Eğer hep aynı yerde çoğaltma yaparsanız bu örneğiniz hep köşeli olur. Bu köşelenmeyi engellemek için çoğaltma yerlerini her sırada değiştirmemiz gerekiyor. 3. Şimdi bir tek yapıyorum. Bu sırada da 3 tek bir çift olacak. Yani bu tekli olanlar her sırada birer tane çoğalacak. Diğer sırada 4 tek bir çift. Diğer sırada 5 tek bir çift. Şimdi bir tek olarak başladım. İkinciyi çift yapıyorum ki çoğaltma yerleri aynı yere denk gelmesin. Burada bir tek başladım. Sıra sonunda biterken de 2 tek daha yapınca toplamda 3 tek olacak. Onu unutmayalım. Şimdi 3 tane tek yapıyorum. 1.
sıradaki trabzanın üzerinde 2, sıradaki trabzanın üzerinde 3. Şimdi dördüncü trabzanın üzerinde de 2 tane trabzan yapıyorum. Yani çift. Şimdi 3 tane tek yapıyorum. Trabzanın üzerinde 1, sıradaki trabzanın üzerinde 1, üçüncü trabzanın üzerinde de 1. Bakın burada 2 tane yapmıştık. 3 tane tek oldu. Şimdi dördüncü trabzanın üzerinde de çift. Yani 2 tane yapıyoruz. 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift yapıyoruz. Burada 1 tek olarak başlamıştık. 2 tek olarak bitmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada 1 tek olarak başlamıştım. 2 tek olarak bitiriyorum. 1, 2, ilk başladığımla birlikte 3 oluyor. Ve sıramı burada birleştiriyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada da 4 tek 1 çift olacak. Diğer sırada 3 tek yapmıştık. Bu sırada da 4 tek 1 çift olacak. Çoğaltma yeri aynı yere denk gelmesin diye. Şimdi 1, 2, 3, 4 tek olarak başlıyorum. Bakın çoğaltma yeri buradaydı. Şimdi burada olacak. 4 tek 1 çift, yani 5. trabzanın tepesinde 2 tane yapıyoruz. 4 tane tek olarak yapacağız. 1, sıradaki trabzanın tepesinde 2, sıradaki trabzanın tepesinde bir tane, 3. sıradaki trabzanın tepesinde bir tane yapıyorum ve toplamda 4 tane tek olmuş oluyor. 5.'nin üzerinde de çift yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde 4 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Videoyu çok uzatmamak için her sırada tek tek göstermiyorum. Yeni sıraya geçince bir tane tek çoğaltıyoruz. Burada 4 tek, sonra 5 tek 1 çift. Bu şekilde önceden hazırladığımı göstereyim. 16 trabzanla başladım. Hepsine çift yaptım. 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift, 9 tek 1 çift, 10 tek 1 çift, 11 tek 1 çift. Yani yastığımızın genişliğine gidene kadar her sırada bir tek çoğaltarak sıralarımıza devam ediyoruz. Ben şimdi bunu yastığımın boyunca yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 sıra yaptım. Bu benim yastığıma tam denk geliyor. Ön parçayı da bu parçaya göre ayarlayacağız. Şimdi bu sarı kısmında burayı başlarken bu sırayı yapmış oluyoruz. Bu sırada toplam 80 tane trabzan var. Burada da 8 yaprak var. Bu her yaprağa 10 tane trabzan yapacağım ki bu aynı sıradan başlamış olalım. Şimdi bu beyaz kısma geçiyoruz. Her boşlukta 10 tane trabzan yapacağız. Zincir çekerek başlıyorum. Boşlukta burada ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Bununla birlikte toplam 10 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı şekilde hiç zincir çekmeden diğer boşluğa gidiyorum. 10 tane trabzan burada yapıyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı burada yaptığımız gibi hiç zincir çekmeden diğer boşluğa gidiyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin içine 10'ar tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bundan sonra aynı burada kaç tane çoğalttıysak aynı o sayıda çoğaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Biz şu anda 5. sırayı yaptık. 6. sırada kaç tek bir çift yaptıysak aynı işlemi yapıyorum. Bakın burası çift. 1, 2, 3, 4. Bu sırada 4 tek bir çift yapmışız. Bunda da aynı şekilde 4 tek bir çift yapacağız bu sırada. 3 zincir çekerek sıraya başlıyorum. 2 tek yapmış oldum. Bakın bu zincirin tepesine bunu, trabzanın tepesine bunu. 3 ve 4. Dördüncü tek de yaptım. 5. trabzanın üzerine çift yapıyorum. Yani aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine bir tane, sıradaki trabzanın üzerine bir tane, sıradaki trabzanın üzerine bir tane. Şu anda toplam 3 tane tek oldu. Dördüncü tek ve beşincinin üzerine çift yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 4 tek olarak başlamıştım. Sonuncuyu da çift olarak bitiriyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi bu yeni sırada da 5 tek bir çift olarak yapıyoruz. 3 zincir. Şimdi çoğaltma yerlerini aynı yere denk getirmemek için farklı yerde çoğaltma yapacağım. Bunun üzerine bir tek oldu. İkinciyi de bir tek yapıyorum. Üçüncü de çift olarak başlıyorum. Burada 2 tek yaptım. Biterken de 3 tek yapacağım. Şimdi 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane tek oldu. 6.'yı çift olarak yapıyorum. Aynı boşlukta 2 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar yaklaştım. Başlarken 2 tek olarak başlamıştım. Bakın şu anda çift yaptım. Çiftten sonra 3 tane tek yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 3 tek, burada da 2 tane vardı. 5 tane tek olmuş oluyor. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Bu zincirin tepesinde bir trabzan sayıyoruz. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan. Bu sırada da 6 tek bir çift yapıyoruz. Burada 5 tek bir çift yapmıştık. Şimdi bu sırada da 6 tek bir çift yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Çift yaptığımız yerler aynı yere denk gelmesin diye farklı yerde çoğaltma yapıyoruz. Şimdi tekrar 6 tane tek. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek yaptık. Bir tane de çift yapıyoruz. 1 ve 2. Benim ipim şu anda burada bitti. İp ekleyeceğim. Bu sırada da 6 tek bir çift yapıyoruz. Sırasıyla bunu çoğaltıyoruz. 7 tek bir çift, 8 tek bir çift.
Bu arkada yaptığımız gibi çoğaltıyoruz. Bu yaptığımız sıra 5. sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 sıra yapıyoruz. Her sırada teklileri arttırıyoruz. Şu anda 6 tek bir çift, 7 tek bir çift, 8 tek bir çift, 9 tek bir çift, 10 tek bir çift, 11 tek bir çift yaparak bunu da bunun büyüklüğünde yapıyoruz. Ondan sonra birbirine ekliyoruz bunu. Şimdi yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Bu ön parçayı arkanın büyüklüğünde yaptım. Arka parçayı düzü yere doğru, tersi bize doğru yerleştiriyoruz. Ön parçayı da tersi tersine bakacak şekilde, yüzü de yukarı bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. İz sürme yaparak birleştirmeye başlıyoruz. Bu yaptığımız trabzanların arka telinden, karşıdaki arkadaki motifin de bizden taraftaki telinden ipi alıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipi oradan alıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Bir tel oradan, bir tel karşıdan, bu şekilde iz sürme yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. Sık iğne de yapabilirsiniz, isteğe bağlı. Bir tel oradan, bir tel buradan, bu şekilde iz sürme yaparak kenarları birleştiriyoruz. Bu şekilde iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte birleştiriyoruz. Burada yastık geçecek kadar mesafe bırakana kadar bu şekilde kenarları birleştiriyoruz. Buraya kadar birleştirelim. Bu şekilde iki parçayı birleştirdim. Böyle yastık geçecek kadar mesafe bıraktım. Daha önce hazır aldığım böyle yuvarlak yastığı buradan geçiriyorum. Bu şekilde yastığı geçirdikten sonra devamını bu şekilde birleştiriyoruz. Ben tamamını birleştiriyorum yıkamak için, pay bırakmıyorum. Yıkarken bu şekilde komple yastıkla yıkanıyor. Eğer siz bu aşağıda mesafe bırakmak istiyorsanız yıkamak için bırakabilirsiniz. Ama görüntüsü iyi olmadığı için ben yıkama için boşluk bırakmıyorum. Bakın bundan sonra yastığı ekledikten sonra bu şekilde tutuyorum. Aynı şekilde bir tel oradan, bir tel oradan, yastık içindeyken bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde sonuna kadar birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da birleştiriyorum. Bu ilk yaptığım iz sürmenin içinden beri tekrar iz sürme yaparak birleştiriyorum. Ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Bu kestiğimiz ipi arkada böyle saklıyoruz. İleriden biraz tığımı geçiriyorum. Sonra bu ipi içine doğru çekiyorum. Fazlalık ipi kesiyoruz. Bu şekilde yastığımız bitiyor. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü model hangisini daha çok beğendiniz merak ediyorum. Yorum olarak yazın. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.